Ben gerçek hayat influencer'ıyım dedi. Kendi elinizle çektiğinizi kendiniz yaşarsınız. Allah kimseyi hasta etmez. Allah kimseyi mutsuz etmez. Rabbim kimseye zulüm vermez. Karanlıklardan aydınlığa çıkmak hepimiz için, bütün fıtratlar ve bütün sayılar için zaten maksat bu. Kocam bana bunu yaptı. O yüzden böyle oldum, hasta oldum. İşte kardeşim şunu yaptı, o yüzden para kaybettim. Biz hep böyle bir kadercilik. Hiçbir şey yapmayalım, işte Allah böyle yazdı diyoruz ya, hayır öyle bir dünya yok. Tevekkülünü aslında fıtrat hep fark eder. Hep şunu söylüyorum, bana soruyorsunuz bu ilimleri bilmeyen ne yapacak? Merhaba dostlar, ben Filiz Beyhan. Bugün sizlere aslında çok böyle gözler önünde hayatı yaşanmış, zorlu süreçlerden geçmiş ve gerçekten çok üzücü bir nihayete hayatını erdirmiş bir kişinin, Nihan Candan'ın sayısal analizini aslında onun şahsına değil, yani çünkü ben üzüldüm. Çünkü benim insanlara bakış açım sayılarıyla oluyor, tekamül yollarıyla oluyor arkadaşlar. Yani tekamülüne bakıyorum. Nasıl gerçekleştiriyor, neler yapıyor, hangi alanlarda yanlışlıklar yapıyor ya da hayatını nasıl harcıyor, kendisine nerelerde zarar veriyor. Hep bu alanlara baktığım için ben insanlara, olaylara hep bu gözle bakar oldum artık sayılardan sonra. Daha böyle haritasal tarafına bakmadım açıkçası. Astrolojik olarak ele almadım. Tamamen onun yaratılış koduna, bu hayattaki kendini nasıl gerçekleştirmiş ya da gerçekleştiremediğine, aslında sayısal olarak baktığımız zaman insanları analiz ederken ya evet bu sayı bu çukurlara düşüyor ya. Aynı sayıda biri varsa hani onu da uyarmak adına. Onlar için de aslında bir ibret. Allah ailesine sabır versin. Merhuma Rabbim merhametiyle muamele etsin. Çünkü çok güzel bir 36'ya 9'muş aslında. İçsel olarak çok güzel bir 36'ya 9'muş. Doğum tarihi 15 Haziran 1995'miş. Baktım internette gördüğüm kadarıyla. Sayısı 36'ya 9. Videolarını izlediğim zaman görüyorum kızcağızı. Ben de bir anneyim. Anne olduğun için annelik bir duygusu insana yüklendikten sonra, sayıları asıl öğrendikten sonra hiç böyle yargılamadan, yargısız yaklaşıyorsun. Çünkü arkadaşlar ne olur yargı yapmayalım. Yargı o kadar sıkıntı bir şey ki. Zaten hepimiz belli kodlarla, belli sınavlarla, belli aşmamız gereken yollarla bu dünyaya gelmişiz. Ki haritalarımızda yaşam kodlarımız, fıtratlarımız bize bunu anlatıyor. Çok şükür ki bunları okuyabilme, matematiğini anlayabilme artık o kadar da kolay ki bu ilimlere ulaşabilmek eskiden bilinmezdi, saklanırdı. Şimdi bunlara ulaşabilmek de kolay. Bu nedenle bunu gördüğümüz zaman ya evet benim burada potansiyellerim ve burada çukurlarım var diyerek imtina edebiliyorsun, dikkat edebiliyorsun, tedbirli davranabiliyorsun, daha rahmani ve ruhani yaşama yolunda adımlarını atabiliyorsun. Şimdi bu kızcağızı da ben sayısı üzerinden aslında değerlendirmek istedim. Yani o bir 36'ya 9'muş. Nihal Candan 36'ya 9. Ekranlarda baktığım kadarıyla Allah ile mesela şu cümlesi çok hoşuma gitmişti. Diyordu ki ben hiç program yapmam. Bir hafta sonrasının ertesi günün bile programını yapmam. Çünkü hiçbir zaman olmaz derdi. Yani öyle bir videosuna denk gelmiştim. Böyle birkaç tane cümlesi çok bende böyle etki yaratmıştı. Aa evet dedim ya. Aslında ruhu fark ediyor bazı şeyleri. Mesela namaz kılmaktan bahsediyor. Ben intihardan korkarım. Allah'a inancım o kadar yüksek ki diyor. Yapamadım ama diyor hayatımı böyle tüm vücut fonksiyonlarımı en aza indirgemeye çalıştım ki bu içerideki süreç, zorlayıcı süreç geçsin ve orada zorlanmayayım diye. E, Bu iradeyi işte o 9'un tevekkülünü aslında fıtrat hep fark eder. Hep şunu söylüyorum, bana soruyorsunuz bu ilimleri bilmeyen ne yapacak? Kalbinin sesini dinlerse gerçekten, ama nefsi duygulardan arınarak, ama egosal düşüncelerden arınarak o kalbin sesini böyle soya soya tertemiz kabuklarından ayırırsan, o kendin kapladığın kabuklarından ayırırsan, o içindeki sesi dinlersen zaten seni doğru yola yönetecekmiş. Fakat bu 36'ya 9, yani Nihan Candan 36'ya 9 dedik. Bu 36'ya 9 hayatını neden yönetememiş aslında? Ona baktığın zaman tabii ki geçmiş aile travmaları ayrı bir konu. Aşması gereken, ama Allah ayette ne diyor? Bizler kimsenin yükünü kimseye yüklemedik diyor. Şimdi evet bir aktarım olabilir. Doğuştan gelen, genetikten gelen bir takım faktörler de olabilir. Davranışsal yahut tamamlanman gereken alanlarda. Fakat burada iradeyi koyup
yaratılış fıtratı üzerine ilerlersen bunu aşabilecek nitelikte olduğunda söyler. Hep bunu söylüyorum. Biz kör yaratılmadık. Bizler aslında ellerimizde irademiz, gücümüz bize verildi. Yolumuz da aydınlatıldı. Bu ilimler yolları aydınlatıyor aslında. Görene görmek lazım. Şimdi 36'ya 9'ların videosunu da eğer bilmeyenler, bu videoya gelenler, yeni gelenler varsa Filiz Beyhan ile Hayat Amacı kanalında biliyorsunuz ki tüm sayıları tek tek verdim. En az 40-45 tane kader yolu var. Hepsini anlattım. İlişki, ortak ilişkileri anlattım. Partnerinizle, kardeşinizle ilişki analizlerinizi, sayılarınızı nasıl irdeleyebilirsiniz astrolojik verilerin dışında. Bunları da anlattım. Ders niteliğinde videolar hazırladım. Geriye dönüp onları bulup izlerseniz de güzel olur. Nasıl hesaplandığı yöntemi de başa tutturulmuş videoda mevcut. 36'ya 9'lara ne dedik? Ruhu 3, mantık sayısı 6, hayat amacı 9. En büyük sıkıntıları şimdi 9 yani 9'un pozitif tarafı ve negatif tarafı. Bütün sayıların pozitif ve negatif tarafı var. Tamamlanma. Şimdi 9 bize neyi emrediyordu? Diyor ki en üst makam, insan yaratılışındaki en üst nokta, en yüksek frekans 9. Kainattaki yerleşim alanı itibariyle de kapsayıcı ve tamamlanmadır. Bitiştir, olgunluktur, bilgeliktir. Her seviyeyi doğru doğru geçersen artık tamamlanma yerindir ki döngülerde de tamamlanma yerindir. Şimdi 9 en çok bu nedenle hayat imtihanı en zor olan, eğer ki Allah'tan uzak, manevi yanı zayıf yaşarsa en çok hayat imtihanlarıyla karşılaşabilecek sayılardan bir tanesidir ve en büyüğüdür diyelim buna. 8'de de bu zorluklar olur. Ama 9 tevekkülü gerçekleştirmiş, tevekkülü öğrenmiş, kalbinin sesini dinlemeyi öğrenmiş, bilgeleşmiş ve o bilgeliğiyle de toplumlara örnek olmayı başarabilmiş olması gereken sayıdır. Gitmesi gereken yolu budur. Zorunluluğu budur. Allah ile bağı zayıflar ise nasıl olur bunlar? Saplantılı, bağımlı, takıntılı, psikolojik hastalıklara meyilli, çok ciddi psikolojik hastalıklara meyilli olurlar bunlar. Çünkü niye? Allah ile zayıfladıkça bağları bu sefer havada kalıyor, netleşemiyorlar arkadaşlar. Haritalarında Merküryen, Neptünyen, işte bir de balık nerelere yerleşmiş bakmak lazım. Gezegenler, balıkta hangi gezegenler var, Neptün nerelerde, etkilerine bakmak lazım bu 36'ya 9'ların. Bir de Merkür yahut ikizler nerelere yerleşmiş bakmak lazım bunlara. İradeyi nerelerde koyamıyor. Haritası da bu manada inceleyin. Ama ben sayısal olarak söylüyorum şimdi. Sayısal olarak bakıyorum 36'ya 9'a. Yani Nihan Can'dan bir 36'ya 9'muş. Çok güzel bir sayıdır. Yani 9'lar çok şanslıdır. Bir yandan da çok zorlu hayatları vardır. Bakış açısı, şanslı mıyım, şanssız mıyım? Hep derim ya, kendini doğru gerçekleştirenler şanslıdır. Yani Allah'ım kimse kimseden üstün değildir der. Kimse kimseyle yarıştırmasın. Onun sayısı daha büyük, benim sayım daha küçük. Hayır. Kendisini en güzel gerçekleştiren kişinin Allah nezdinde, Allah'ın katında da yeri o kadar güzel olur. Bunu unutmayalım. Ki ben Nihal Can'ın hayatına da bakıyorum. Evet, yüksek iradenin sayısıdır dedik 9'lar için, ama bu yüksek iradeyi ne yazık ki koyamıyorlar arkadaşlar. Yani kendi nefisleri üzerine koyamıyorlar. Yani birilerini yönetmek istemek, istediğini yaptırtmak adına özellikle duygusal alanda ciddi travmaları olur. Yani bağımlılıklar geliştirirler arkadaşlar. Narsistlerle sınanırlar. Ne kadar çok narsist bir tavırla karşılaşsa da şunu diyemiyor ya. Yani beni sevmiyor ya da gerçekçi bakamıyor. Sınırlarını belirleyememekle ilgili sıkıntıları vardır ki anladığım kadarıyla, hayatını bilmiyorum ama duygusal yarası çok büyük olan bir kızcağız, bağımlılık geliştirmiş. Yani sanırım işte eşiyle, evliliğiyle bilemiyorum bir mevzuları var ve oradan çok da yaralar almış. Çok beklentilere girmiş ama 36'ya 9'lar eğer ki iradeyi kendi nefisleri üzerine koyamazlarsa arkadaşlar, sınırlarını belirleyemezlerse, sınır koyamazlarsa, özellikle duygusal yaşantısında kesinlikle narsist tavırlı erkeklerle, narsist ilişkiler içerisinden bir türlü çıkamaz. Pimpon topu gibidir böyle, atar adam onu, o geri geri gelir.
atar adam onu, o yine geri gelir. Hep böyle bir bağışlayıcı, affedici bir yanı vardır. Bunlar olumsuz özellikleri, yani olumsuz değil, negatif çukurlarından bahsediyorum. Kimseyi yargılamıyoruz. Ben Nihal Can'ın hayatına baktığım zaman bunları gördüm sanki. Narsist bir ilişkiyle sınanmış olma ihtimali yüksek. Kızcağız bağımlılık geliştirmiş duygusal manada. O iradeyi koyup sınırlarını belirleyememiş. Bir yandan da 36'ya 9'larda arkadaşlar, bu da sıkıntılı bir alandır. Güç, hani güç diyoruz ya dokuzlara. Dokuz gücü de ister. Bu sefer de dünyadaki maddi güce de bağımlılık geliştirebilirler bunlar. Yani işte hani uyuşturucu, alkol, ne bileyim, duygusal bağımlılık, para, dünyevi her türlü bağımlılık alanlarını düşünebilirsiniz. Dokuzların manevi tarafına tutunmadıkları zaman düşecekleri çukur olarak. Paraya bağımlılık, güçlü erkeğe bağımlılık. Yani sevilmediğini içe içe bilse bile, o karşı taraftan gelen narsist tavırları görse bile, yani hep ona bir ya öyle değil, aslında üzüntülü de öyle yapıyor, aslında sıkıntılı da şöyle yapıyor gibi gibi sürekli bir bahaneler üretir kendisine. Gerçekçilikten ne yazık ki uzaklaşır. Bu 36'ya 9'lar aşık olmaları sanmalarıyla olur arkadaşlar. Sevildiğini sanar, aşık olunduğunu kendisine sanar. Karşı tarafın bir derdi var da o yüzden böyle sanar. İşte bu sanmalar alanını belirleyememe, sınırını koymamaya sebep olur ve sürekli bir manipüle edilme, ki 9 manipüle edilmemeli. Çünkü 9'un o kadar yüksek bir enerjisi var ki arkadaşlar, ağzından çıkan kader olur zaten. Değil ağzından çıkan, aklından geçen kaderi olur. Rüyaları haberci rüyalardır. O kadar güzel bir sayıdır. Bir de maneviyata doğru yürüyen bu hayatta böyle bir yol tercih ederlerse, önlerine böyle herkes eğilir, herkes onları alır, şeye koyar, en yüksek mertebe neyse, yani kendi alanında en güzel yerde bulunur. Fakat kendini gerçekleştiremezse de kendi kendini mahveder, kendi kendini yakar. Çünkü o yüksek iradeyi içe dönük acı üzerinde gerçekleştirirse kendi kendini hasta edip işte yok edebilir. Çok güçlü bir enerjisi vardır. Neye ve nasıl yönlendirdiği önemli. Şimdi bu videoyu anlatırken tabii Nihal Can'dan vesile olduğu anlattım. Sizlerde de bir 36'ya 9 varsa dinleyenler, lütfen hayatlarınızı gözden geçirin. Bağımlılıklarınızı önce yok edin. Listesini yapın bağımlılıklarınızın. Çikolataya mı bağımlısınız? Bırakın. Üzerinizdeki giydiğiniz bluza mı bağımlısınız? Alın onu bir yere verin. Birine hediye edin. Yani bağımlılık listenizi yapıp onlardan böyle ayrılmaya gayret edin. Kendinizi bu yönde, nefsinizi terbiye edin. İrade koyun, sınır koyun, sınır çizin, sınırlarınızı koymayı öğrenin. Özellikle duygusal alanlarınıza. Şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki, bir videosunda denk geldim. Ben gerçek hayat influencer'ıyım dedi. Galiba Armağan Çağlayan'ın programındaydı. Gerçek hayat influencer'ıyım dedi. O kadar enteresan ki Rabbim çok güzel ve doğru bir cümle söyletti aslında ona. Çünkü dokuzlar gerçek hayat influencer'ı olmalı. Yani örnek olmalı. Yani bilge olmalı ve kendisi insanları, toplumları pozitif manada dönüştürmek amaçlı influencer'lık yapmalı aslında. Evet, influencer olmalı ama gidiş yönü açısından da doğru, daha insanları pozitif yönde destekleyecek, topluma, kamuya, bütüne katkı sağlayacak bir influencer olmalı. Yine Rabbim. Evet, bizler ölümü tabii ailesine, yine Allah rahmet eylesin. Rabbim ailesine sabır versin. Yok oluş ya da ayrılık acısı olmasa, ölümden de korkulmaz diyoruz ya, ayrılık acısı insanı zorlar bu tür durumlarda. Influencer aslında giderken de insanlara bir şey öğretti. Gerçekten bu hayattan giderken herkes sorgulamaya başladı belki. Sorgulamayanlar da var mı? Arkasından yaptıklarını görüyoruz bazı insanların. Boş verin onları. Biz hep kendimize bakacağız. Yani biz kendi hayatımıza, o pencereden bu fıtratı gerçekleştirip gerçekleştirememe açısından biz kendimize bakacağız. Giderken de kız gerçekten bir influencerlık yaparak gitti. Yani aslında bu hayatta şunu gösterdi ya.
Kendi Rabbim, kendi yaratılış fıtratına doğru yürümeyen kullar için der ki sizler, yani hepimiz için şunu söyler: kendi elinizle çektiğinizi kendiniz yaşarsınız. Allah kimseyi hasta etmez. Allah kimseyi mutsuz etmez. Rabbim kimseye zulüm vermez. Sana sınırlar koymuştur. O sınırlarını bilip o çerçevede, o doğrultuda yaşarsan evet doğru hayat gider. Yaşamazsan sıkıntılar içerisinde boğuşabilirsin. Mücadele verirsen, dönersen, zaten o kendisi de buradan gitmek istediğini çok fazla çağırmış, yani çok fazla söylemiş, tercihini yaptı, öyle söyleyelim. Döngüsel olarak baktığım zamanda da bunu söyleyebilirim, bunu görebilirim. E, Aslında geçmiş videolarına bakın, birçok programda çok enteresan hep söylemiş. Dokuzlar, ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Sadece ağzınızdan değil, aklınızdan geçene dikkat edin. Bunu kendi kaderiniz yaparsınız. Hep pozitif lütfen konuşun. Bu arada şunu da söyleyeyim, 36'ya 9'lar için Yasin suresini çokça okuyun. Çünkü Yasin suresi 36'ya 9 sayıları için bir rehberdir o sure. İnsanın ahlaki sorumluluklarını, Allah'ın birliğini, kudretini gösteren delillerle anlatan, kaderi, cezayı, kıyameti, ölümden sonra yaşamı, ölümden sonra dirilmeyi anlatan, bu manaları ihtiva eden bir ayet-i kerimedir. Ve 36'ya 9'ların suresidir. Lütfen 36'ya 9'lar sizler de Yasin suresini çokça okuyun. Ben birkaç ayet-i kerimeden de bahsetmek isterim sizlere. Hani bazen dersiniz ya, kendi hayat yoluma, kendi tekamül yoluma nasıl kolay gitmeliyim? Arkadaşlar, önce hep diyorum ya, kalple başlar niyetler. Lütfen kalbimizi rahmani tutun. Evet, olasılıklar geliyor. Eğer ki para hırsıyla giderse bir 36'ya 9, evet, sana o parayı getirebilecek yollar da gelebilir. Ama emek vererek mi, yoksa kısa yoldan para kazanma yöntemini mi tercih edeceksin? Bunu sen seçeceksin. Niyetin, isteklerin, bir de 9'sun. Hayatına tezahür ettirdiğin alanlara dikkat diyoruz. Buna dikkat edin. Sonra çokça sadaka, çokça hayır, çokça topluma hizmet, örnek teşkil ederek bu dünyaya, topluma pozitif manada bir şeyler katmak üzere geldiniz. Ben bu 9'ları şeye benzetirim. Hani bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Ya nasıl donatılmışsan, kendini neyle kendini büyütmüşsen, hep arkandaki toplulukları da o tarafa götürürsün. Bu kızcağıza diyorum ya, ne kadar zorlu yollardan geçmiş olsa da, kendince ne kadar hatalar yapmış olsa da, hep böyle kalbindeki Allah sevgisiyle yaşamış, hatalarını fark etmiş aslında, kendi yaptığı hataları fark etmiş aslında ve o en güzele kavuşmak için biraz kendini de buradan izole etmiş gibi bir psikoloji içerisinde olduğunu ben hissettim onun. Allah'ım onu hep diyorum merhametiyle kucaklasın. Rabbim hepimizi, hiçbir kimsenin garantisi yok, son nefesinde de imanlı olarak gitmeyi bu dünyadan nasip etsin. Kimse imanına, kimse kıldığı namazına, kimse gittiği haccına güvenmesin arkadaşlar. Bizler gerçekten tevekkülde yaşayan, imanı sağlam, Allah'a güvenen kullar mıyız? İnsanlara bu dünyaya bir şeyler katıyor muyuz? Çünkü buna mecburuz. Sen 50 bin kere hacca git, hiç sadaka verme, onu verme, bunu verme, hac seni kurtarır mı? Kesinlikle insanlığa hizmette olmak zorundayız arkadaşlar. Böyle olduğun zaman Rabbim de yolunu kolaylaştırıyor. Ama Allah'ın ne güzel sevdiği kuluymuş. Rabbim yine onu son nefesinde bunları söyleyerek, söyleterek, güzel şeylerle aldı. Allah bu dünyada çektiklerini de günahlarına kefaret etsin. Bizim için onun ardından hayır dua etmek bize yakışır. Biz hayır dua edeceğiz. Biz kimseyi eleştirmeyeceğiz arkadaşlar. Biz kimseyi yargılamayacağız. Herkes dönüp şöyle bir arkasına baksın. Kimin arkası temiz? Kimin kalbinin arka tarafı temiz? Kimse bundan garanti etmesin. Kendi hayat amacımıza doğru ilerlerken ne dedik? Önce farkındalıklı yaşayacağız. Genel olarak önce farkındalıklı, doğru ve rahmani niyetlerle adımlarımızı atacağız. Sonra manevi desteklerimiz Kur'an-ı Kerim'den, ayet-i kerimelerle yürüyebiliriz arkadaşlar. Biz haritalarda kişilerin haritalarına, oradaki
potansiyeli veya çukurlarını fark ederek o esmalar veriyoruz. Ama şu anda tamamen biz Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatmak istedim ben size. Bakara suresi 257. ayet-i kerimede Arapçasında der ki Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez-zulümati ilen-nur kısmı vardır burada. Yani Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Çokça okuyabilirsiniz arkadaşlar bu kısmı. Karanlıklardan aydınlığa çıkmak hepimiz için, bütün fıtratlar ve bütün sayılar için zaten maksat bu. Karanlıklardan aydınlığa çıkmak, fark etmek, fark edebilmek. Maksat bu. Bu sizi manevi olarak destekler. 36'ya 9'ların arkadaşlar kendi kendini, kendi gölgelerinde boğar bunlar. Kendilerini kurban etme, suçluluk duygusuyla böyle çok zorlu imtihanları da olur. Ki bu kızcağızın da böyle bir süreci olduğunu ben düşünüyorum. İçsel farkındalığını ve kendi sorumluluğunu alma bilinci gerektirir. Onu da Zuhruf suresi 76. ayet-i kerime der ki biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Hepimiz kendi sorumluluğumuzu alacağız. Kocam bana bunu yaptı. O yüzden böyle oldum, hasta oldum. İşte kardeşim şunu yaptı, o yüzden para kaybettim. Hayır, herkes kendi sorumluluğunu alacak. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de bakın bir ayet-i kerime var. O kadar severim ki bu ayet-i kerimeyi de. Yani mana itibariyle çok biz hep böyle bir kadercilik, hiçbir şey yapmayalım işte Allah böyle yazdı diyoruz ya, hayır öyle bir dünya yok. Kasas suresi 77. ayet-i kerime diyor ki Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Yani biz dünyadan nasibimizi alacağız, akledeceğiz. Fıtratımız doğrultusunda sınırlarımızı belirleyeceğiz. İnsanların bizi kullanmasını gerek duygusal gerek maddi olarak yük taşıyabilme ki ayette Allah şunu söyler. Herkes haddinden fazla böyle yük taşır ya, anneyi koruyayım, babayı koruyayım, evladı koruyayım diye kendi kendimize zulmetmeyi aslında biz zannediyoruz ki merhamet. Hani Allahçılık oynuyoruz birçok alanda. Merhametin de haddini aşması kişiye zarar verir. Burada 36'ya 9'larda da bu çok sıkıntılıdır. İnanın aşırı merhamet, sınırları aşarak yapacağı merhamet kesinlikle 6'larda, 36'larda, 36'ya 9'larda, 33'lerde herkes özellikle de duygusal sayılarda çok daha fazla olur. 2'lerde sosyal köleliklerinde olur. 4'lerde aşırı adanmışlıkla olur ama bir şekilde olur sevdiklerine karşı. Herkes burada dengeye gelecek. Hayatın nizamı dengedir. Ölçü dengedir arkadaşlar. Rabbim alemi de bir ölçüde yaratmıştır. Biz kimiz ki ölçüsüz sevebiliyoruz? Biz kimiz ki ölçüsüz sadakada verebiliyoruz? Biz kimiz ki yani her şeyde ölçü, iyiliğin de bir ölçüsü vardır. Burada kullanıldıktan sonra da ben iyilik yaptım, o kadar sadaka verdim, neden böyle olduğu da sorgulatır o zaman Rabbim bizlere. Haddi aşmayacağız. Aslında Nihal Can'dan bunları anlatmama vesile oldu. Yani maksat onun ardından hayatını nasıl yaşamış, kendini nasıl gerçekleştirmiş bizi ilgilendirmez. O Allah'la onun arasında artık. Ama kendi hayatını nasıl bu noktaya getirdi, işte sayısını nasıl gerçekleştiremediği için de bu noktaya getirebildiğinin bir matematiğiydi aslında benim bakış açım. Şöyle bir niyetle aslında yayını kapatmak isterim. Hepimize katkı olsun. Bu niyet kendi fıtratımıza, kendi yolumuza doğru gidebilmek adına çok güzel bir oluşturduğum bir dua benim. Ya Rabbi, güzel Allah'ım, bana verdiğin fıtrat, yetenek ve kalpteki çağrıyı hakkıyla anlamayı, sabırla ve sevgiyle yolda yürümeyi nasip et. Senin yolunda yürümeyi nasip et. Kalbimi korkudan arındır, tevekkül ile yolumu aydınlat. Senin rızanla uyumlu bir hayat amacı bilinci ver bana ya Rabbi diyerek dualarımızı yaparsak, bütüne dua edersek, bütüne de dua ederek katkıda bulunabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak, onlar için de dua edersek çok daha güzel olur. Arkadaşlar hayat o kadar kısa ki gerçekten. Hani kanser atlatmış bir insan olarak kendi açımdan çok böyle içsel bir şey söylüyorum size. Yani içimden geldi. İnanın hayat çok kısa. Yani o ölüm duygusuyla hani şuraya hissedersiniz ya bıçağı.
karşı karşıya geldiğiniz zaman oturup böyle bir ben ne yaptım bu hayatta ya, ben nerede hata yaptım diye sorguladım yani ben de. Ki burada şunu söylüyorum size. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İşte namaz kıldım da böyle oldu. Niye böyle oldu? Ben niye bunu yaptım da şöyle oldu falan diye bakmayın. O kadar derindeki mana. O kadar derindeki mana. Kalben, o kalbin seni diyor ki Rabbim ya ben böyle yarattım diyor. Sen niye bunun dışına çıkıyorsun? Niye bunun fazlasını üstüne alıyorsun? Ben kula diyor taşıyamayacağı yükü yüklemedim. Ayette söylüyor, yüklemiyor. Her şeyi biz sırtlıyoruz arkadaşlar. Burada denge, denge, denge. Rabbim o kadar güzel ki, yine o kadar merhametli ki. Senin kalbin temizse, yanlışlıkla düşmüşsen bu hatalara, yine tutuyor senin elinden çıkartıyor. Yine senin istediğini sana veriyor. Yeter ki biz bunları görmeyi, duymayı, hissetmeyi bilelim. Nihan Can'dan vesile oldu bunları konuşmama, söyletmeme, anlatmama. Allah rahmet eylesin. Arkasından hepimiz bu yayından sonra birer Fatiha okursak bu yayını izleyenler, kızcağız giderken de güzel yüreğiyle gitti, güzel sözleriyle gitti. Gerçekten hayatın, gerçek hayatın influencerlığını yaparak gitti. Allah merhametiyle muamele etsin diyorum yine tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum.